Türkiye'de araç sahiplerinin en büyük korkusu servis faturası. Her yıl milyarlarca lira gereksiz tamir masrafına gidiyor. Ama bu zorunlu değil. Düşünün bir an. Aynı parayı ödeyip çok daha az servise giden komşunuz var. Aynı yolda, aynı yakıtla, aynı trafikte. Tek fark aldığı araç. Çünkü bazı markalar var ki onları alırsınız, yıllarca sürersiniz, servise uğramazsınız. Bu videoda bağımsız güvenilirlik verilerine göre dünyanın en az arıza yapan 7 otomobil markasını anlatacağım. Ve bu markaların neden bu kadar güvenilir olduğunun arkasındaki sırrı açıklayacağım. Bu listeyi hazırlarken keyfi seçim yapmadım. Dünyanın en saygın bağımsız araç güvenilirlik kuruluşlarının verilerine baktım. J.D. Power araç güvenilirlik anketleri, Consumer Reports uzun vadeli sahip raporları, ADLAC, Almanya araç güvenilirlik çalışmaları ve Türkiye'deki bağımsız tamircilerin onlarca yıllık deneyimlerinden gelen gerçek veriler. Güvenilirlik nedir? Basit tanımıyla şu: 5 yıl ve 100 bin kilometre sonra aracın büyük bir arıza yaşamadan çalışmaya devam etmesi. Bu listedeki markalar bu tanımı sürekli karşılayan, veriyle kanıtlanmış markalar. Şunu baştan söyleyeyim, bu listedeki markalar mucize değil. Hepsi belirli mühendislik felsefelerine, kalite kontrol standartlarına ve üretim disiplinine sahip markalar. Ve bu felsefe araçlarına yansıyor. Hazırsanız 7. markadan başlayalım. 7. Mazda. Japon gizemi. Mazda. Türkiye'de Toyota ve Honda'nın gölgesinde kalan ama güvenilirlik testlerinde sürekli zirveye yakın çıkan bir marka. J.D. Power'ın 2024 ve 2025 araç güvenilirlik raporlarında Mazda sürekli olarak en güvenilir markalar arasında ilk 3'te yer aldı. Bu tesadüf değil. Mazda'nın güvenilirliğinin arkasında iki temel felsefe var. Birincisi sadelik. Mazda gereksiz teknolojiden kaçınır. Daha fazla teknoloji, daha fazla arıza gerçeğini bilen bir marka. Bu yüzden sistemleri karmaşık değil, sağlam. İkincisi, SkyActiv teknolojisi. Mazda'nın SkyActiv motor ve şanzıman teknolojisi, yüksek verimlilikle düşük arıza oranını birleştiriyor. Türkiye'deki tamircilerin Mazda hakkında söylediği ortak şey şu: Mazda geliyor ama arıza için değil, bakım için geliyor. Bu markayı seçerken pratik ipuçları. Mazda alacaksanız Mazda 3 veya CX-5 ile başlayın. İkinci el alıyorsanız 2017 sonrası SkyActiv motorlu modelleri tercih edin. Servis ağı Toyota kadar geniş değil. Şehrinizde yetkili servis olup olmadığını önceden kontrol edin. Yedek parça fiyatları makul ama bazı parçalar için birkaç gün beklemeniz gerekebilir. Mazda'nın sadelik felsefesini öğrendik. Şimdi Kore'nin sessiz devi geliyor. Bu marka 10 yıl önce bu listeye giremezdi ama bugün girebiliyor ve sebebi çok ilginç. 7. Kia, Kore'nin sessiz devrimi. Kia 10 yıl önce bu listeye giremezdi ama bugün girebiliyor. 2010'lu yılların başında Kia ucuz ve güvenilmez bir marka olarak biliniyordu. Ama Kia o dönemden bu yana inanılmaz bir dönüşüm geçirdi. İki kritik hamle yaptılar. Birincisi, Avrupa'da büyük Ar-Ge merkezi kurdular. Alman mühendislik standartlarını Kore üretim maliyetiyle birleştirdiler. İkincisi, uzun garanti politikasını benimsediler. 7 yıl 150 bin kilometre garanti. Bu bir pazarlama hamlesi değil, gerçek bir güven göstergesi. Çünkü uzun garanti veren marka aracına güveniyor demektir. Consumer Reports 2025 verilerine göre Kia güvenilirlik puanlarında Volkswagen, BMW ve Mercedes'i geride bıraktı. Bu markayı seçerken pratik ipuçları. Kia alacaksanız 2020 sonrası modellere odaklanın. DCT yani çift kavramalı şanzımanlı modellerden kaçının, özellikle şehir içi kullanımda. Manuel şanzımanlı veya otomatik şanzımanlı versiyonları tercih edin. Servis ağı geniş ve yedek parça fiyatları makul. İkinci el alıyorsanız servis geçmişi tam olan araçları tercih edin. Kia'nın dönüşüm hikayesini gördük. Şimdi aynı grubun diğer markasına geçiyoruz. Ama Hyundai'da dikkat etmeniz gereken çok önemli bir altın kural var. 5. Hyundai. Güvenilirliğin Kore ayağı. Hyundai. Kia ile aynı grubun parçası. Ama güvenilirlik testlerinde kendi başarı hikayesini yazan bir marka. Hyundai'nin üretim felsefesi biraz farklı. Her nesil öncekinden daha iyi. Ama bu şu anlamada geliyor: İlk yıl üretimlerinden kaçın. Bu yüzden Hyundai'de altın kural şu: Yeni nesil bir modelin ikinci yılından sonraki versiyonunu al. İlk yıl üretimlerinden kaçın.
J.D. Power 2025 verisine göre Hyundai ilk kalite çalışmasında premium markalarla rekabet ediyor. Özellikle 3 ila 5 yıl arası uzun vadeli güvenilirlikte çok güçlü. Bu markayı seçerken pratik ipuçları. Hyundai alacaksanız i20, i30 veya Tucson 2021 sonrası modellere bakın. Türkiye'de servis ağı çok geniş, bu büyük avantaj. Yedek parça kolay ve ucuz bulunuyor. DCT şanzımanlı modellerden kaçının. Otomatik tercih edin. Kore'nin 2 devi listemizde yerini aldı. Şimdi Japonya'ya dönüyoruz ve sonraki marka güvenilirlik testlerinin tartışmasız efsanesi. Ama bu markayla ilgili çok az kişinin bildiği kritik bir uyarı da var. Bu arada videoyu beğenip abone olursanız bu tür içerikleri kaçırmazsınız. Honda, güvenilirliğin Japon bilimi. Honda, Türkiye'de alırsın çalıştırırsın kültürünün simgesi. Honda'nın güvenilirlik felsefesini anlamak için Soichiro Honda'nın makineye saygı felsefesine bakmak gerekiyor. Honda motorları aşırı mühendislikten kaçınır. Basit ama sağlam tasarım prensibine dayanır. Consumer Reports'un uzun vadeli güvenilirlik çalışmasında Honda her yıl ilk 3'te yer alıyor. Türkiye'deki tamircilerin Honda hakkındaki ortak görüşü şu: Honda bize para kazandırmıyor, çok az geliyor. Bu, övgünün en yüksek formu. Bu markayı seçerken pratik ipuçları. Honda alacaksanız şu kuralı asla unutmayın. 2017 ila 2021 arası 1.5 VTEC turbo motorlu Civic modellerinden kaçının. Bu motor Türkiye'de yağ tüketimi sorunu yaşıyor. Bunun yerine 2015 öncesi 1.8 VTEC atmosferik motorlu Civic'leri veya Jazz'ı tercih edin. SR-V 2012-2016 ve HR-V modelleri de çok güvenilir seçenekler. İkinci el Honda alırken şanzıman yağının değişip değişmediğini mutlaka sorun. Honda'nın sırrını ve kritik uyarısını öğrendik. Şimdi bu listede sizi en çok şaşırtacak markaya geliyoruz. Bu marka 2024'te J.D. Power testinde Lexus'u, Toyota'yı ve Honda'yı geride bıraktı. Ve Türkiye'de hala küçük ve ucuz araba markası olarak biliniyor. Üçüncü marka, Suzuki. Türkiye'nin gizli hazinesi. Suzuki. J.D. Power 2024 araç güvenilirlik raporunda Suzuki Japonya marketinde 1. sırada yer aldı. 1. sırada. Lexus'u, Toyota'yı ve Honda'yı geride bırakarak. Suzuki'nin sırrı son derece basit. Sadelik. Az elektronik, az sorun. Türkiye'deki Suzuki tamircilerinin en sık söylediği şey şu: Suzuki'de sadece yağ ve filtre değiştiriyoruz. Başka çok az şey yapıyoruz. Bu markayı seçerken pratik ipuçları. Suzuki alacaksanız Swift, Vitara, S-Cross veya Jimny'ye bakın. Özellikle Swift 2010 ila 2022 arası modeller Türkiye'de en az sorun çıkaran araçlar arasında. Yedek parça ucuz ve kolay bulunuyor. Bakım maliyeti diğer markalarla kıyaslandığında çok düşük. Dezavantajı, kabin kalitesi ve iç mekan konforu premium markalara yetişemiyor. Ama güvenilirlik açısından rakipsiz. Suzuki'nin sadelik sırrını öğrendik. Şimdi güvenilirlik testlerinin yıllar içinde tartışmasız şampiyonuna geliyoruz. Ama bu marka cebinizi biraz zorlayabilir. Yine de uzun vadeli hesap yapıldığında tablo çok farklı. İkinci marka, Lexus. Mükemmelliyetin bedeli. Lexus, Toyota'nın lüks kolu. J.D. Power'ın uzun vadeli araç güvenilirlik raporunda Lexus neredeyse her yıl 1. veya 2. sırada yer alıyor. Bu tesadüf değil, sistem. Japonya'daki Lexus fabrikasında kalite kontrol süreci inanılmaz derecede sıkı. Her araç üretimden çıkmadan önce binlerce test noktasından geçiyor. Lexus'un en büyük gücü hibrit sistemi. 200.000 kilometre sonrasında bile hibrit batarya sorunuyla karşılaşan Lexus sahiplerinin oranı son derece düşük. Türkiye'deki tek dezavantajı fiyat. Ama uzun vadeli hesap yapıldığında servis masraflarından tasarruf ettiğinizde fark kapanıyor. Bu markayı seçerken pratik ipuçları. Lexus alacaksanız hibrit modelleri kesinlikle tercih edin. ES Hybrid ve RX Hybrid en güvenilir seçenekler. Sıfır alıyorsanız hibrit batarya garantisini mutlaka sözleşmeye ekletin. İkinci el alıyorsanız servis geçmişi tam ve yetkili servis bakımlı araçları tercih edin. Lexus'un servis ağı Türkiye'de sınırlı. Şehrinizde servis olup olmadığını önceden kontrol edin. Ve listenin tartışmasız 1. sırasına geldik. Toyota. Bu sürpriz değil ama neden Toyota bu kadar güvenilir sorusunun cevabı çoğu kişinin bilmediği bir felsefede saklı. Toyota Production System, yani TPS. Bu sistem dünyada üretim kalitesinin kutsal kitabı olarak kabul edilir. Harvard Business School'da ve MIT'de ders olarak okutulur. TPS'in özü 2 kelimede saklı: Kaizen ve Jidoka. Kaizen sürekli iyileştirme anlamına geliyor. Jidoka ise hata önleme anlamına geliyor. Üretim hattında bir sorun çıktığında tüm hat durur. Sorun kökünden çözülmeden devam edilmez.
Consumer Reports'un verilerine göre Toyota araçları 10 yıllık kullanımda diğer markaların büyük çoğunluğuna kıyasla %40 daha az büyük arıza yaşıyor. Türkiye'deki tamircilerin Toyota hakkındaki söylediği şu: Toyota sahipleri bize geldiğinde ne istediklerini biliriz. Yağ değişimi, başka bir şey değil. Bu markayı seçerken pratik ipuçları. Toyota alacaksanız Corolla, Yaris veya RAV4 hibritle başlayın. Hibrit modeller özellikle uzun vadeli güvenilirlik açısından çok üstün. İkinci el alıyorsanız servis geçmişi tam olan araçları tercih edin. Türkiye'de her ilde Toyota servisi var. Bu büyük avantaj. Yedek parça çok kolay ve ucuz bulunuyor. Her tamirci Toyota'ya bakabiliyor. Bir dezavantaj var mı? Sürüş keyfi bazı rakiplerine göre biraz sıradan kalabilir. Ama güvenilirlik söz konusu olduğunda Toyota her şeyin önüne geçiyor. İşte bu 7 marka: Mazda, Kia, Hyundai, Honda, Suzuki, Lexus, Toyota. Şimdi şunu merak ediyor olabilirsiniz. Peki ya bütçem bu markalara yetmiyorsa? Peki ya listede olmayan bir marka kullanıyorsam? Bunlar çok haklı sorular. Cevap şu: marka seçimi önemli ama tek belirleyici değil. Listemizde olmayan bir markayı bile doğru model seçerek, doğru bakım yaparak uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Her markanın sorunlu modelleri olduğu gibi güvenilir modelleri de var. Bu yüzden araç alırken şu 3 soruyu mutlaka sorun. Birincisi, bu modelin Türkiye'deki yaygın arızaları neler? Forumları araştırın, bağımsız tamircilere sorun. İkincisi, bu markanın uzun vadeli güvenilirlik puanı nedir? J.D. Power ve Consumer Reports'u inceleyin. Üçüncüsü, yedek parça kolay bulunuyor mu ve bakım maliyeti makul mü? Şehrinizde yetkili servis var mı kontrol edin. Bu 7 markadan birini kullanıyorsanız yorumlara yazın. Kaç kilometre yaptınız ve ne kadar az servise gittiniz? Bu listedeki markalardan dışında çok güvenilir bir araç kullandıysanız onu da yazın. Deneyimlerinizi gerçekten merak ediyorum. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz şu an tav zamanı. Çünkü bu kanalda her hafta bu tür içerikler geliyor. Ekrandaki diğer videolara da göz atın. Araç alımında bilmediğiniz çok şey var. Görüşmek üzere.